Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede Resul, medede Sadat, medede meşehid destur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Cennebu mesacidekum sıbyânekum ve mecanînekum ve şirâkum ve bay'akum ve husumâtikum ve raf'a asvâtikum ve ikâmâti hududikum ve selli suyufikum ve ettehidu abâbaha el-matâhira ve cemmiruha fil-cuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, çocuklarınızı, delilerinizi, satın alışınızı, satışınızı, münakaşalarınızı, seslerinizi yükseltmeyi, had cezalarını, infazını ve kılıçlarınızı kınından çıkartmayı mescitlerinden uzak tutun. Yani mescit ibadet için olsun, dünya işleri için olmasın diyor Peygamber. Çocuklar çok ufak çocuk oluyor, yani öyle yani normal anlayan çocuk 2-3 yaşından sonra olabilir de daha ufaklar bazen böyle bağırıyor, insanları dinletemiyor. Deliler de orada bir şey yaparsa, yani rahat durursa bir şey değil de satış almak, satış yapmak, ondan sonra mescidin içinde münakaşa, kavga ya şunu bunu de ses yükseltmeyi, ondan sonra eskiden ceza camide infaz olmasın diyor Peygamber Efendimiz. Ondan sonra kılıçlar, yani birbirinize kılıç çekilmez mescitlerde. Bunlardan uzak tutun diyor. Mescitleri Allah Azze ve Celle'nin evi olduğu için onları ibadet için, huzurlu olmak için Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz bu tavsiyesi oluyor. Abdest alma yerlerini mescitlerin kapılarının yakınında yapınız. Yani çünkü abdest alıp da camiye, mescitlere girmek için cuma günleri onları buhurla kokulandırırız. Yani tütsülerden, tütsü var, onu cuma günleri yapmak sünnettir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Hisalun la tenbagî fil mescid, la yettehidu tariqan ve la yushhar fihi silahun ve la yakbet fihi bi kavsin ve la yunthar fihi nablun خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يقبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه لحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقبض فيه أحد ولا يقتص فيه أحد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bazı hasletler, özellikler vardır ki bu mescite yapılmazlar. Mescit yol edinilmez. Yani mescitten geçip de yol gibi öteki tarafa, başka yere gitmek o iyi değil. İçinde silah ortaya çıkarılmaz. Yani eskiden kılıç, bıçak falan vardı. Şimdi tabancaydı, tüfekti. Onlar da caminin içinde göstermesi, yani çıkarıp da tehdit etmesi yasaktır. Ele yay alınmaz, ok atılmaz. Yani caminin içine yayla ok atılmaz. İçinden çiğ et geçirilmez. Had, şer'i ceza uygulanmaz. Yani hatta şer'i ceza, kırbaçlamaydı, şu başka şeyler, o ne varsa o caminin içinde olmaz diyor Peygamber. Hiç kimsenin kısas cezası uygulanmaz. Yani kısas bile olsa caminin içinde olmaz. Onu dışarıda yapacaklar.
ve çarşı olarak kullanılmaz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ad-dahiku fil mescid zulmetun fil kabr." Peygamber buyuruyor ki mescide gülmek kabirde karanlıktır. Yani lüzumsuz yerde gibi gülmek değil ama olarak insanlar arasında bir hoşnutluk olmak için evet, latifeler olur. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Uridat aleyye ümmeti bi'amaliha hasaniha ve seyyiha feraytu fi mahasin amaliha imatatil adha anit tarik ve raytu fi seyyi amaliha nukha'ata fil mescid lem tutfen." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetim amellerinden iyilikleri ve kötülükleri bana arz olundu. Yani Peygamber'e gösterildi. Ümmetinin en güzel şeyler, iyilikleri, kötülükler nedir değil mi? Onların iyilikleri arasında, o iyiliklerin arasında yoldan geçen eziyet verici şey kaldırılmasının bulunduğu gördüm. Yani yolda giderken taş gördün, diken, şimdi daha beter kutular, naylonlar falan, ne kadar kirli pislik varsa onu temizlemek, bu Peygamber Efendimiz'in sevdiği şeylerdir bu. Bu yani gördüğü en sevdiği şeylerin arasındadır. Kötülükler arasında da mescitte toprak üzerine gömülmeden bırakılmış balgam bulunduğu gördüm. Eskiden tabi dediğimiz gibi eski camilerde seccade, taş maş yok, mermer de yok, şey yok. O vakit yeni İslam olmuşlar. Araplar, Bedeviler nereye şey yapma, balgam atardı. O da Peygamber Efendimiz'in Ali Cenabı'nın güzelliğini, temizliğinden dolayı o hiç sevmediği şey. Onu örtmesi lazım insanın. Ama o zaten bizde yok mu bu arada? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Uridat aleyye ucûru ümmeti hattal qazâte yukhricuhâ er-recul minel mescid. Uridat aleyye zunûb ümmeti felem arada min أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin sevapları bana arz olundu. Yani Peygamber Efendimiz'e gösterildi. Yani sevap işler nasıl nedir? Hatta kişinin mescitten çıkarıp attığı bir çöp parçasına kadar. Yani mescitte bir ufak bir kağıt parçası, tahta parçası ne varsa, yani ufacık bir şey olsa o bile Peygamber Efendimiz'e gösterildi. Ümmetimin günahları bana arz olundu. Kişinin Kur'an'dan bir veya sure veya bir ayet öğrenip de onu unutmasından daha büyük bir günah görmedim. Yani bu şimdi Allah affetsin bizi de devamlı söylüyorum, bu çocukları hepsi hafızlığa veriyoruz ama sonra ne oluyor? %95'i hafız da unutuyor. O olmaz işte. O şey yapacak, hayat boyu okuyacağı kadar öğretin, bu vebalın antını girme. Bazıları zorla yapıyorlar, onu çocuk ne diye kalır hemen. Onun için çok mühim olan çocuğu sevdirmek, bu şeylere sevdirmek. Bir de çocuk hafız oldu, hadi o olmaz. Hafızsa sen ya takip edeceksin, ya senin takip edeceğin kadar bir şey öğret kendisine ki sen de beraber oturup dinleyesin. Günde bir, 2 günde bir, haftada bir bile olsa o şeyi dinlemek hem sana sevap olur, hem o çocuk vebalden kurtulmuş olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Kâbilun ni'al." Peygamber buyuruyor ki mescitte ayakkabılarınızı farklı yerlerde değil, bir arada üst üste koyunuz. Yani ayakkabılık gibi tabi. Peygamber Efendimiz'in gördüğü şey bizim şimdiki yaptıklarımız bir şey zannediyor ki o vakit hiç böyle bir şey yoktu. Peygamber Efendimiz'in
her güzel şeyi o gösteriyordu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men etel mescid li şeyin fehuve hadduhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim mescide bir şey maksat için gelirse, giderse sadece kendisi için gitti, o şey payındandır. Yani ne şey yapıyorsa, niyeti varsa o hasıl olur Allah'ın izniyle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ahrece ada minel mescid benallahu la beyten fil cennet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim mescitten insanlara rahatsız verici bir şeyi çıkarsa Allah ona cennete bir ev inşa eder. Yani bir çöpünden, kırıntısından ne varsa, öyle kötü şey varsa onu Allah rızası için mescidi temiz tutsun diye çıkarırsa Allah onun o ufacık şey karşılığında cennete bir ev verir. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ev kemâ kâle. Ziyadın ve şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabil kiram. وإلى أرواح جميع الأنبياء المرسلين خدماء شرائعهم وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء محمد بن يسير البخاري سيدنا عبد الخالق الغجواني مولانا شيخ شرف الدين داوساني مولانا شيخ عبد الله فاز داوساني مولانا شيخ محمد ناظم عادل الحقاني وسائر ساداتنا والصديقين ومنهم فضيلة الجبار حسين جمزاف الرفاق حاج مصطفى تراب جملة من geçmişler والله شهد شهداء الله الروح الله تعالى الفاتحة.